mezun olduğunuzda ve bir zorunlu hizmete atandığınızda ki her yere atanabilirsiniz. Tek başınıza oluyorsunuz. Yani size bunu gösterecek biri olmuyor. Bazen etrafınızdaki insanlar da sizin gibi yeni insanlar, yeni mezunlar oluyor. Onlar da bilmiyorlar. Merhaba, ben Profesör Doktor Gönül Dinç Murasan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı öğretim üyesiyim. Bugün sevgili öğrencim Doktor Dilara Gür'le sağlığın sosyal belirleyicileri ve halk sağlığının önemi konusunda bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Dilara. Hocam sağ olun. Biz halk sağlığı hocaları öğrencilerimize eğitim verirken biraz zorluk yaşarız. Klinisyen hocalar bizlere göre daha şanslılar. Çünkü klinik eğitimi alırken öğrenciler hazır oluyor, motive oluyor. Daha ilk günden kendilerine girişim yaparken, hasta muayene ederken hayal ediyorlar. Bu konuda verilen eğitimlerle ilgili de tabii açık oluyorlar. İlgileri yüksek oluyor. Biz biraz zorlanıyoruz çünkü biz sağlığın sosyal belirleyicilerinden, bunların sağlığımızı nasıl etkilediğinden, hastalıklara nasıl neden olduklarından söz ediyoruz. Toplum sağlığının nasıl iyileştirebileceğimizle ilgili yönetim süreçlerini tartışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz ama öğrencinin ilgisi, motivasyonu ne yazık ki düşük oluyor. Dilara'cığım, neden böyle oluyor? Sen tıp fakültesine ilk başladığın dönemde nasıl düşünüyordun? Beklentin nasıldı? Ben senin görüşlerini öğrenebilir miyiz? Evet hocam haklısınız genel olarak. Bize biraz bu klinik dışında kalan dersler uzak kalabiliyor. Halk sağlığı olsun, temel bilim dersleri olsun. Ya biraz aslında bence bu tıp fakültesindeki ders yoğunluğuyla da alakalı bir şey. Sonuç olarak bu kadar bilgi yükü altında hani her şeyi yetiştirmeye çalıştığımızda bizim için önemli olan daha böyle sürekli kullanabileceğimiz, yani işin başında olup öyle kendi ellerimizle direkt yani mesleki olarak kullanabileceğimiz şeylere daha fazla odaklanıyoruz. İster istemez bu halk sağlığı problemlerini görüp yaşamadığımız için ya da deneyimlemediğimiz için de biraz bizim için soyut kalıyor diye düşünüyorum. O yüzden de önemini anlamadığımız için de biraz bizim için daha böyle da istemeye istemeye katıldığımız ya da ya öğrensek ne olur, öğrenmesek ne olur dediğimiz bir bölüm oluyor. Ama işte asıl işin içine girince öyle olmadı bence anlaşılıyor. Onun işte asıl değerini bilmeden de insan ister istemez biraz zorlanıyor tabii odaklanmakta. Bu zorluklar nedeniyle üniversitemizdeki halk sağlığı eğitimini, biyopsikososyal faktörlerin düzeltilmesiyle ilgili eğitimleri entegre bir bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Bu konuda programın ilk 3 yılında 6 farklı insan toplum gezegen dersimiz var. Bu dersleri hatırlıyorsun tabii. Bu derslerde biz halk sağlığı, sağlık yönetimi, gezegen sağlığı, insan bilimleri, etik gibi birçok konuya, sağlık hukuku gibi birçok konuya entegre bir biçimde yer veriyoruz. Ve mümkün olunca sizleri katabilecek etkinlikler yapıyoruz biliyorsun. Ziyaretler yapıyoruz, grup çalışmaları yapıyoruz, ödevler veriyoruz, tiyatrolar oynuyorsunuz, kitaplar okuyorsunuz sağlıkla ilgili. Ama yine de öğrencilerin klinik eğitimlerdeki motivasyonu yakalamak biraz zor oluyor. Öğrencim Doktor Dilara Gür 2023 yılında mezun oldu. Belirttiğim gibi ilk mezunlarımızdan. Ve hemen akabinde Şırnak Uludere'de çalışmaya başladı. Önce devlet hastanesi acilde başlamıştım değil mi? Ve ardından da Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptı. O dönemki sohbetlerimizde Dilara'nın paylaşımları benim için çok değerliydi. Şimdi kendisi sizlerle paylaşacak. Bu deneyimi tıp fakültesi öğrencileriyle, halk sağlığı çalışanlarıyla paylaşmanın çok değerli olacağını düşündüğüm için sevgili Dilara'yı bu sohbete davet ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Şimdi dilersen sözü sana bırakayım. Sen tıp fakültesine başladığında
belirttiğim bir parça ama yani klinik eğitim beklentim vardı diye. Aldığın eğitim beklentini karşıladı mı? Aklında kalanlar, yani seni en çok etkileyen eğitsel etkinlikler, çalışma yaşamında kullandığın bilgi ve beceriler nelerdi? Biraz bunlardan söz eder misin? Şimdi ben de yani çoğu arkadaşımız gibi tıp okumayı isteyerek zaten okuyanlardanım. Ama aklımda şüpheler vardı. Tıp fakültesinin zorluğu olsun, yoğunluğu olsun. Bir de çok alışık olduğumuz bir durum vardı. Tıp fakültesi zordur, geçilmez, hocalar serttir, terstir, sınavlar zordur. Bunların korkusuyla ben aslında çok kararsızdım. Ve nasıl bir yerde okumalıyım, hangi üniversite nasıl? Ekonomi Üniversitesi'nin tıp fakültesinin yeni açtığı döneme denk geldiğim için de merak ettim. Bir hani acaba eğitim sistemlerinde bir farklı bir şey var mı? Öğrenmek için konuşmaya geldim. O zaman da sağ olsun Hakan hocamız, Hakan Abacıoğlu yeni bu eğitim sistemine katmak istediği şeylerden bahsetmişti. Farklılıklardan, eğitim sisteminin nasıl Avrupa'dan böyle entegre ettiği şeyler vardı. Hem konuların ilerleyişi açısından hem de sadece e, Türkiye'de doktor olmak değil de böyle bütünsel bir tıp, böyle daha fazla hani herkese eski hekim anlayışını da katabilecek bir eğitim sistemi oluşturmayı planladığını anlatıyordu. O beni açıkçası çok etkiledi. Ya yapılabileceğine insan çok inanmıyor. O zaman benim de yine içimde şüpheler vardı. Çünkü çok ütopik, çok güzel şeylerden bahsediyordu ama insan diyor yani bu kadar klasik bir tıp eğitiminde nasıl mümkün olabilir? Bence vaat ettiği çoğu şeyi sağlayabildi. O yüzden de açıkçası çok mutluyum. Yani benim aklımda ve istediğim şeyleri sağlayabilen fakültede buldum. Şanslıyım ki çok güzel denk geldi. Ve çoğunu da alabildiğimi düşünüyorum. Hocalarım sağ olsun gerçekten hepsini gayet güzel sağladılar. E, Özellikle beklediğim açıkçası bu gerçekten bütünsel tıptı. Koruyucu hekimlik, lifestyle medicine hatta. Yaşam biçimi. Evet, yaşam biçimi tıpkı. Bunlar vardı. Bunları da çok güzel uyguladık. Klinik tabii ki de yani bu zaten hani doktorluğun yine hani hep bahsettiğiniz gibi ana parçalarından biri ama bunlarla desteklemek bence asıl bir insana eskiden olduğu gibi böyle hekim çok yönlü, her açıdan dolu ve hani hastaya böyle bir açıdan değil de her şekilde bakabilecek bir şekilde yetişmesini sağlıyor. Ben bu yüzden çok mutluyum açıkçası. Umarım da hani bu şekilde sürdürülebilir ve diğer tıp fakülteleri de bu tarz eğitimlere yer verir. O yüzden bu şekildeydi genel hocam. Güzel sözleri duymak beni çok mutlu etti. Tıp fakültesi eğitiminde öğrendiğim bilgi ve becerileri çalışma yaşamında uygulayabildin mi? Biraz onlardan söz edebilir misin? O kısım zor bir kısım açıkçası. Çünkü öğrendiğiniz şeyler çok teorikte kalıyor ve her yer bunu uygulamaya müsait değil. Hani gerek var olan ekipmanlar, gerek hasta profili, yaşadığımız yer, imkanlar her şeyi çok etkiliyor. Açıkçası bireysel olarak doktor hasta ilişkisinde bence sağlanabiliyor. Bu öğrendiklerimizi bu doktor hasta iletişimine entegre edebiliriz. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Ama daha bütüncül şeyler ya da daha imkanlarımız olduğu yerlerde ister istemez tabii ki de o elimizde olmuyor. Uygulayamıyoruz. Klinik hekimliği kastediyorsun. Evet. Yani klinik hekimliği kastediyorum. Hani kliniğin içerisinde de bu mesela koruyucu hekimlik. Yani herkesin yapabileceği bir şey ama işte sistemin yoğunluğu, acil şartları, bu tarz şeyler genel olarak etkiliyor hasta doktor arasındaki ilişkiyi ama bence yine de hani oradan öğrendiklerimizi bir miktar bile hasta doktor ilişkisine entegre edebilirsek gerçekten o hastalarda iyi bir izlenim yaratacağımızı ve hayatlara dokunacağımızı düşünüyorum. Evet, evet. Başlangıçta acil serviste çalışıyordum. Biraz acil servisteki çalışma koşullarından söz eder misin? Evet. Şimdi Uludere Devlet Hastanesi acil servisinde çalışıyordum. Bizim acil serviste pratisyenler var sadece. Acil uzmanımız yok. Benim başladığım dönemlerde yaklaşık hasta girişi günlük 200 civarıydı. 2 doktor çalışıyoruz. Biraz farklı bir sistem var yani sarı, yeşil, kırmızı ayrımı yok. Herkese her doktor bakıyor. Bir açar mısın? Sarı. Şöyle yeşil hastalar dediğimiz hani daha böyle poliklinik hastaları gibi solunum yolu enfeksiyonları olabilir.
ya da basit ağız hastalıklar olabilir. Tedavi gerektirmeyen serumla ya da iğneyle. Bu tarz hastalıklar yeşil diye geçiyor. Sarı takip edilmesi gereken, damar yoluyla bir ilaç verebileceğimiz ya da durumuna yakından izlememiz gereken. Kırmızı da daha acil müdahale. Bazen kalp masajı gibi müdahalelerde bulunabileceğimiz riskli, hayata tehlikesi olan hastaları belirten alanlar. Bu normalde çoğu hastanede hekim ve ekip sayısından yeterli olmasından dolayı ayrı ayrı olur. Takip edilmesi kolay olur. Herkes hani neye bakacağını, nasıl bakacağını bilir. Bizde yetersizliklerden dolayı hepsine aynı hekim bakıyor. Bu yüzden ister istemez yetişmek çok zor oluyor. Yani riskli bir hasta varken siz diğer hastalara da bakmak zorundasınız. Ya da takip ettiğiniz hasta varken sizin bir solunum yolu enfeksiyonu da bakmanız gerekebiliyor. Bekleyebilecek hastaları. Bu ister istemez bir yük tabii ki. Hem hasta sayısının fazla olması hem de triyaj dediğimiz hastaları ayıracak bir işleyiş sisteminin olmaması sizi bayağı zorlamış anladığım kadarıyla. İster istemez o şey de olmuyor o zaman. Hani sırada bekleyen hastanın durumunu bilemiyoruz. Acil mi, değil mi? Ya da öncelikli mi almalıyız? Yani triyaj önemli bir unsur. Tabii bunun zorluğunu yaşıyoruz. Peki klinik eğitimin yeterli miydi? Tanı, tedavi, Şöyle, hastaya müdahale etmek, hastanın tedavisini vermek açısından bir sıkıntı yaşamadım. Genel olarak sıkıntıyı o sisteme adapte olmak. Biraz daha her şeyi tek başımıza yönetirken hani gerek hemşirelerin gerek sağlık personellerinin aradaki diğer her şeyi kontrolünü sağlamak zorunda olmak. Bu tarz şeylere alışık değildik. Çünkü eğitim ortamı her ne kadar biz her şeyi bireysel yapmaya çalışsak da ideal bir ortam. Yani sıkıntıların olmadığı, herkesin işini yaptığı, herkesin uğraştığı, herkesin dört dörtlük böyle emek verdiği bir ortam. Ama gerçek hayatta öyle olmayabiliyor. Onun sıkıntılarını da tabii yeni mezun bir insan olarak biraz yaşamak zorlu olabiliyor ilk başta. Peki acilde çalışırken hastalara tanı koymakta, tedavi, izlem süreçlerinde zorluk yaşadın mı? Hocam yani genel olarak bu tıp fakültesi eğitiminde aldığımız klinik ve teorik eğitimler açıkçası benim zorlanmam önüne geçti. İster istemez tabii ki de başka ekipman dolayısıyla, hizmet dolayısıyla sıkıntı yaşıyoruz. Ama klinik anlamda, hastayla temas anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sanıyorum ki biz ilk mezunlardık. Bizden sonraki dönemler için fakültemiz aynı zamanda tuz sonrası bir acil eğitim de vermeye başlamış. Çok güzel bu arada. Çünkü her ne kadar o eğitimi çok güzel bir şekilde almış olsak da insan o tuz stresinden sonra zorunlu hizmet öncesi böyle bir eğitime açıkçası ihtiyaç duyabiliyor. Ben o eğitimi almadım ama ona rağmen açıkçası hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yine de bence diğer meslektaşlarıma bu konuda bir yardımı dokunacaktır. En azından o stresi üzerimizden atmamıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Peki gelen hastalar daha çok hangi hastalardı? Ne tür hastalıklar yaygındı? Bizim bölgemizde yani her yerde olduğu gibi tabii kış aylarına girmeden bir üst solunum yolu enfeksiyonları çok oluyor. Yaz aylarına girmeden daha çok bu kar sularının erimesiyle ve yeraltı sularındaki bulaş sebebiyle gastrointestinal mide ve bağırsak hastalıkları, enfeksiyonları çoğalıyor. Bunun dışında genetik hastalıklar, kalıtsal hastalıklar çok fazla. Çünkü küçük bir ilçedeyim ve hani genellikle akraba evliliği yapılıyor. Çok çocuklu aileler var. Çok belli bir yaşın üzerinde yine doğum yapan anneler var. Bu sebeple kalıtsal hastalıklar, genetik hastalıklar çok fazla. Onun dışında kömür yakılıyor. Isınma kömürle sağlanıyor. Bu yüzden akciğer hastalıkları da çok fazla görünüyor. Epilepsi, koa, astım bunlar çok çok yaygın ve çok gördüğümüz hastalıklar. Onun dışında yine hipertansiyon, diyabet bunlar da yaygın olan hastalıklardan. Peki şöyle bir hisse kapıldın mı? Sürekli hastaları tedavi ediyorum ama onların yaşama koşullarını gidip düzelteyim. Sürekli boşalan dolan bir altı delik kovayı boşaltmaya çalışıyor gibi hissetsin mi?
Evet hocam. Açıkçası İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne geçmeyi kabul etmemenin sebeplerinden biri buydu. Çok kısa bir dönem yaptım İlçe Sağlık Müdürlüğü ancak bir yaklaşık 4-5 ay boyunca teklif edilen bir durumdu. Ben biraz daha ortama alışmak istedim. Hani hastalıkları, hastaları, bu profilleri görmek istedim. Evet, çünkü hani bu kadar yaygın olunca bir şey insan ister istemez düşünüyor. Yani bunun bir sebebi, bir kaynağı var. Biz belki de bunu çözersek bu insanlar ya yakalanmayacak ya da yani prognozu iyi olacak. Ama işte Özellikle ishal için. evet tabii. Hemen Hani bu çocukların kesinlikle. içtiği su ne kadar güvenli, bunu tabii ki sorguladı. Peki şimdi biraz da bize İlçe Sağlık Müdürlüğü deneyiminden bahseder misin? Evet, bu olaylardan sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne geçtim. Geçtiğimde de açıkçası özellikle de bu şeyden ilerlemek istedim ilk başta. Çünkü en fark ettiğim içinde bulunduğum acil şartlarında hastalıklardan biri gastrointestinal hastalığı vardı. Hani sürekli özellikle çocuklarda, bazen yetişkinlerde ağır kusma, ishal gibi enfeksiyonlara sebep olabilen hastalıklar oluyor. Biraz daha bunun kaynağına inelim. Zaten ilçe sağlık müdürlükleri kapsamında su deposu denetimi alıyor. Suların klor seviyeleri ölçülüyor. Ya da orada bir bakteri üremesi var mı diye örnekler alınıyor. Bir hani onlara ilk başta baktırayım dedim. E, Bu arada hani benim bulunduğum müdürlük yaklaşık 1,5-2 senedir aktif olmayan bir birimdi. O yüzden de çok büyük bir boşluk vardı. Bu kontrollerin hepsi aksadığı için de aslında bu kadar fazla bir yoğunluk olduğunu düşünüyorum. Baktırdık. Tabii ki de orada hani gördük ki yeterli seviyede değil. Yani aslında bu acilde yaşadığımız yükün sürekli gelen, sürekli bu çocukların sebebi içme sularından çok büyük bir kısmının kaynaklandığını gördük. Bu konuda yine çalışmalara başlamak istedik. Ama hani ne yazık ki dediğiniz ya ne kadar uygun bilir. Bu hani sadece ilçe sağlık müdürlüğünün elinde olan bir şey değil. Yani belediyeyle çalışıyorsunuz, il özel idareyle çalışıyorsunuz. Tabii o yüzden hani bu koordineli çalışma gerektiren bir şey. İster istemez her şeyi de istediğimiz gibi ilerleyip çözülemiyor. Yani ben bunlar konusunda bir adım attım ama dediğim gibi kısa bir süre kaldığım için hepsinin yolunu açtım. Hani nasıl ilerledi, daha sonra gelen arkadaşlar nasıl devam etti o kısımları çok bilemiyorum. Umarım iyi şekilde onlar da devam ettirmişlerdir. Peki neler yaptın? Biraz söz edebilir misin? Diyorsun köyler asıl sorun olan yerler. Su kaynağı olmayan köyler bile var. Neler yaptın? Şöyle, ya ben muhtarlarla konuştum ilk öncelikle. Bu depoların klorlanması ve bu bakterilerin üremesi konusundaki çalışmaların dışında hani kaç eve su sağlanıyor? Bu evlerin suları nereden geliyor? Depodan hepsine su gelebiliyor. Yoksa kendi kuyularından mı çekiyorlar? Bunları biraz araştırdık. Sonra gördük ki yani her ne kadar biz depoların klorlanmasını, temizlenmesini sağlasak bile bazı köylerdeki evlerin yaklaşık %10'u ya da 20'si sadece depolardan suyu kullanıyor. Yani bu yine bizim çözebileceğimiz bir durum olmuyor. Bu konuda biraz il amirleriyle, ilçe amirleriyle görüştük. Hani bu konuda ne yapılabilir? Bu depolardaki sular daha fazla ulaştırılabilir mi? Ve bunların hepsi bir anda çözülecek şeyler değil, zaman alan şey. Yani bu tarz projeler, bu tarz fikirler konuşuldu. Bunların adımları atıldı. Çok güzel. Umarım Emeklerine sağlık. Ve o durum saptamayı yapmak zaten sorunu kesinlikle. tanımlamak. Zaten düzeltmeye yönelik, geliştirmeye yönelik çalışmaların en önemli basamağı. E, Gurur duyuyoruz sizlerle. Bu saptama konusuna da şunu eklemek isterim. Biz acil şartlarına çalışırken bu gastrointestinal hastalıklarla karşılaştığımızda bulaşıcı olduğunu düşündüğümüz bir kaynak varsa bulaşıcı hastalıklar bildirim sistemini bunu bildirmemiz gerekiyor. Karşımıza bir form çıkıyor zaten. Normalde bunu doldurup bunun bildirimini yapmamız gerekiyor ki kullandığımız sistem üzerinden ilçe sağlık müdürlüğüne bir uyarı gitsin. Bunun sayesinde de bu uyarılar toplanıyor ve eğer belli bir bulaşın üzerinde bir durum varsa halk sağlığı problemi olarak ele alınarak bir çözüm üretilmeye çalışılıyor. Nedeni de öyle saptanıyor. Ama ne yazık ki bu acil şartları olsun, hastane yoğunluğu olsun genel olarak bu formların doldurulması ya da bu bildirim sistemine
ulaşılırlıkların etkin bir şekilde kullanılması mümkün olmuyor. Bu yüzden de böyle bir açık oluyor. Yani bir sorunun önce var olduğunu bilmemiz gerekiyor ki çözelim. Biraz da hani sistemin sebep olduğu sıkıntılardan birisi de bu ne yazık ki. Tabii. Şu anda nerede çalışıyorsun? Evet. Ben ilçe sağlık müdürlüğünden sonra aile hekimi olarak bir dönem görev yaptım. Oradaki sıkıntıları da, oradaki sorunları da görmüş oldum. Ondan sonra da şimdi Uludere Devlet Hastanesi'nde evde sağlık hizmetleri vermeye çalışıyorum. Yani bu zorunlu hizmet sürecinde olabildiğim üzerine birim görmeye çalıştım. Yaklaşık 2 yıldır Evet. de hizmet veriyorsun. Bu çok değerli bir katkı. Ee, Biraz aile sağlığı merkezi deneyiminden ardından da e, evde sağlık hizmetleri deneyiminden de söz eder misin? Tabii. Yani bizden aldığın eğitim, klinik ve halk sağlık konularındaki eğitimin yeterli miydi? Senin orada gözlemlediğin neler oldu? Bu deneyimlerini de dinleyelim. Şimdi ilçe sağlık müdürlüğünden aile hekimliğine geçtiğinde zaten çoğu problemin ya da hangi köylerin neye ihtiyacı var, ne sıkıntıları var bilerek geçtim. Biraz da en çok ihtiyacı olan yere kendi isteğimle geçmek istedim. Geçtiğim köyde Gülyazı köyüydü. Oradaki aile sağlığı merkezinde geçici görevlendirmeyle çalışmaya başladım. Ya en büyük sıkıntımız şu açıkçası. Ekipman, imkan. Hem personel anlamında hem malzeme anlamında çok zor gerçekten. Ve Gülyazı köyü gibi köylerdeki ulaşım sıkıntısı sebebiyle de genelde buradaki hastalar ilçeye ya da ile ulaşmakta zorlanıyor. Ve belki de hastaların birçoğu doktor bile görmüyor. Eğer bir aile hekimi atanmadıysa ya da bir görevlendirme yapılmadıysa çoğu doktor görmeden hani kronik hastalıkları olsun, başka hastalıkları olsun kendi kendine e, evde tedavi etmeye çalışıyor. O yüzden onun sıkıntısını çok yaşadım tabii ki de. Gittiğimde daha önceden benden önce çalışmış doktor arkadaşlar vardı. Onlar gayet zaten hizmetlerini güzel bir şekilde yapmışlar. Ama ister istemez bir boşluk olunca arada onlar aksıyor. Aşılamalar özellikle çok aksadığı için sıkıntı yaşanıyordu. Bu konuda hani çok eksiklerimiz vardı. İlçe bazında vardı. Çocukların birçoğu aşısızdı. Bu hem toplum sağlığını tehlikeye atan bir durum hem de o bireysel olarak o çocukların sağlığını tehlikeye atan bir durum. Bu konuda biraz çalışmalar yaptık. O eksikleri tamamlamaya çalıştık. Gerek hani kendi sağlık hocamıza ya da ilçedekilere dağıtarak yükü azaltıp yönlendirdik. Onun dışında zaten aile hekimliği hizmetleri genel olarak koruyucu hekimlik üzerine de olduğu için onu biraz sağlamaya çalıştık. Yaşam biçimi önerileri de bulundum. Koruyucu sağlık hizmetleri desteklemeye çalıştım. Ama hani bunlar hepimizin yapmasıyla asıl etki gösterecek bir şey. Bir durum. Bu şekilde olacak. Peki. Çok güzel. Eminim çok keyif alarak çalıştın. Evet. Çünkü toplumsal katkıyı, sosyal sorumluluğu hep önemseyen, öncelikleyen bir öğrenciydi. Bu katkılarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Son olarak fakültesine henüz başlayan öğrenciler için tavsiyelerin olur mu? Evet. evet. Ya öncelikle zaten tıp fakültesi sevilerek yapılacak bir bölüm bence. Doktorluk da keza öyle. Ben şunu önerebilirim. Gerçekten aldığınız eğitimin her sahnesini kullanacaksınız hayatınız boyunca. Yani bir yerde karşınıza çıkmazsa başka bir yerde çıkacak. Sizinle ilgili bir sorun olmazsa belki bir meslektaşınızla, belki bir hastanızla, belki yakınınızla ilgili olacak. Bu yüzden ister istemez ya tabii ki de biliyorum o yoğunlukta hani bazı önceliklerimiz oluyor ama bence her bölüme, her derste temel, halk sağlığı, laboratuvar, klinik, teorik ya bence önem vermek gerekiyor. Çünkü mezun olduğunuzda ve bir zorunlu hizmete atandığınızda ki her yere atanabilirsiniz. Tek başınıza oluyorsunuz. Yani size bunu gösterecek biri olmuyor. Bazen etrafınızdaki insanlar da sizin gibi yeni insanlar, yeni mezunlar oluyor. Onlar da bilmiyorlar. Ve ister istemez siz o imkansızlığın içerisinde debelenip duruyorsunuz. Bunlar için de en büyük yol gösterici aslında o zamanında çok da önemli değil dediğimiz dersler oluyor. O yüzden o önemi vermemiz gerekiyor ki bence gerçekten de hem tek başınıza kaldığınızda
elimizde tutunacak bir şeyler olsun, hem de bu tarz durumlarda müdahale edebilelim. Çünkü doktorluk sadece bana bir hastalık geldi, tedavi edeyim değil, bence genel olarak her anlamıyla bir hastanın hayatına dokunmakla alakalı bir şey. Yani bunun ne yazık ki her ne kadar herkes bu konudan yakınsa da evrak işleri kısmı ayrı, yazılı kısmı ayrı, takip kısmı ayrı, ama hepsi ayrı önemli ki bu bir araya geldiğinde anlamlı bir veri elde edebilelim. Ondan sonra zaten toplumsal bir çözüme gidilebiliyor. O yüzden hani bunu öğrenebilirim. Evet. Onun dışında da genel olarak zaten herkesin elimden geldiğini yapmaya çalıştığını görüyorum. Var olmadığı kadarıyla. Evet. Çok teşekkür ederim Dilara. Deneyimlerini bizlerle paylaştın. Eminim tıp fakültesine henüz başlayan öğrenciler bu söyleşiden çok yararlanacak. Özellikle halk sağlığı hizmetlerinin öneline, koruyucu sağlık hizmetlerine vurgu yaptığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bizi biliyorsun, biz de eğitimimiz sırasında sürekli korunma tedaviden üstündür. Bunu öğretmeye, bunun yollarını öğretmeye çalışıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ olun canım. Teşekkür ederim.